Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir yayında birlikteyim sizlerle. Umarım her şey istediğiniz gibi yolunda gitmeye başlar. Evet, yeni bir hafta ve Balık burcunda yeni ay ve haftaya da damgasını vuracak. Bu yeni ay bizim için huzur, merhamet, barış, yardımlaşma, sevgi, ilham, fedakarlıkla ilgili temaları içeriyor. 1 derece Balık burcunda, 1 derece Balık burcu da astrolojide yine önemli derecelerden bir tanesidir. Aslında her derecenin önemli anlamları var. Bu da onlardan bir tanesi. Olumlu ya da olumsuz tarafları da mutlaka var. Bunlar bizim aslında farkındalığımızla yaptıklarımız ve yapacaklarımızla da birçoğu ilgili oluyor. Bazen de kaderin bize getirdiği, dayattığı durumları yaşıyoruz hepimiz. Ve tabii ki de hayat bir gerçekse hayatta da her şey var. Bunun içinde felaketler de var, yaşamın içinde çok güzel şeyler de var. Ama tabii ki böyle toplu halde bizim hemen hemen hepimizin hatta dünyayı bile etkileyecek böyle acı senaryolarda ne yazık ki olabiliyor. Ve biz de bu acı senaryoların bir parçası olduk. Tabii ki bunu yaşayan tüm dostlarımıza, bu uğurda hayatını kaybedenlere de tekrar başsağlığı diliyorum. Yakınlarına da büyük şifa ve sabır diliyorum. Ve tabii ki arkadaşlar Balık burcunda yeni ay bizim için şifalanmayı işaret ediyor. Balık zodyan son burcudur, 12. burç ve genellikle de toplumsal kitlelerle ilgili konularda uzanacak eller, yardımlaşma ve merhamet temalarını içeriyor. Dolayısıyla da önümüzdeki 15 gün etkileri bu arada geçerli olacak. Ve önümüzdeki bu haftada da hepimiz balık temalarını yaşayacağız. Evet, yeni ay bu sabah 10.05'te doğdu. Ve tam yeni ay 1 derecede. Yükselende de 1 derece boğa vardı yeni ay haritasında. Ve bu bakış açısına bakarak bu arada tabii balık dediğimiz zaman hani Neptün tarafından da yönetiliyor. Jüpiter'le de çok bağlantısı var. Ve Venüs de Balık burcunun son derecesinde 29 derecede sabitlenmiş gibi duruyor ve 12. ev çok yoğun bu yeni ayda. Tabii yeni ayın etkileri bu göstergelere bakarak ayrı ayrı hepsi anlamlarını farklı farklı ifade ediyorlar. Öncelikle Venüs'ten eğer bahsedersek mesela bu yeni ayda 29 derece son derece. Şimdi son dereceler çok önemli analitik derecelerdir. Her zaman dile getirdiğim gibi astrolojide. Bu yeni ay esnasında bu son derecede olması Venüs biliyorsunuz iyilik, güzellik, şefkat, empati, sevgi, özellikle de aslında sevgiyle ilgili çok önemlidir ama burada muhakkak ki parayı da işaret eden bir gezegen aynı zamanda ve durumuna baktığımızda biraz gizli yapılacak yardımlar, el altından yürütülen konular, ilişkilerde de bu temayı verecektir. Bizim sosyal yardımlaşma ağına verdiğimiz katkılar dolayısıyla da bunu bu şekilde de ifade edebiliriz. Aynı zamanda tabii balık 12. evin yöneticisi olduğu için arka plan, geri plandaki düşünce ve duygularımız, onları nasıl şekillendirdiğimiz, nasıl yorumladığımız, zaman zaman biraz içe kapandığımız durumları işaret eder. Balık yani biraz daha nasıl diyelim ibadetle, meditasyonla, iç huzurla da çok alakalı olduğu için biraz geri plan enerjileri de ön plana çıkacak. Tabii Venüs'ün burada oluşu aslında bu temaları ön tarafa çıkarırken zaman zaman özellikle bireysel ilişkilerde biraz adanmışlığı da işaret ediyor. Mesela vazgeçmek, bırakmak adına önemli vurguları var aslında yeni ayın ama bunu ne kadar, nasıl yapabiliriz? Bu kişinin verdiği kendi içinde iradesiyle çok bağlantılı. Dolayısıyla yani doğum haritasıyla çok ilgili olduğu için. Dolayısıyla mesela ilişkiler üzerinde bir takım zorluklar getirebilir açıkçası. Yani bırakma, ayrılma enerjisi. Fakat bunu yaparken de kendini daha çok zorlama. Kendi ne istediğini çok anlayamama gibi durumlar olabilir. Ya da şöyle de adlandırabiliriz. Mesela gereksiz bazı kişilere gereğinden fazla verilen değerle de işaret edilir. Bunu böyle de düşünmek gerekiyor. Yani kişi aslında bırakması gereken, vazgeçmesi gereken bir ilişki içindedir.
Ama orada bunu göremeyebilir, bunun farkına varamayabilir. Bu gibi durumları da işaret ediyor. Diğer yandan tabii boğa yükseliyor dedim. Boğanın temaları arasında biliyorsunuz maddi manevi güvenlik isteğimiz var, arayışımız var. Biraz daha maddi kaynaklar bakımından da yine kendi hayatlarımızı da ön plana koyacağız. Yani kendi yaşam alanlarımızı da sağlamlaştırmak isteyeceğiz. Böyle de bir enerji var burada. Tabii ki şimdi Dolunay yaşadık. Dolunay'la büyük bir felaket yaşadık. Bu bir süreç. Yani bu hemen bugün olmuş bir durum değil. Bu da Kasım ayından 2022'den beri devam eden bir süreçti. Ve yine 5 Mayıs'ta da mesela yine bir tutulma var. Bunu ben belki 100 kere söylemişimdir. Bu dolunay tam o iki arada gerçekleşti ve o dereceleri tetikledi. Şimdi 5 Mayıs'ta da var yine. Şimdi bu yeni aydan kopmadan hani buraya bağlamak istediğim bir durum var. Oraya geleceğim. Yine biliyorsunuz hemen Mart ayına girdiğimizde mesela 7 Mart'a kadar bu arada bu yeni ayın etkileri sürecek ve 7 Mart'ta da 16 derece Başak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Şimdi bu dolunaya giderken biraz içe döneceğiz. Biraz fark edeceğiz, göreceğiz. Daha disiplinli, duygularımızı özellikle daha disiplin altına alma, kontrol altına alma. Bizim için faydalı olanla faydasız olanı ayırma anlamında çok aslında önem arz eden bir yeni ay bu. İnsanın kendini şifalandırması. En önce kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Kendinle baş başa kalması, biraz farkındalığını arttırması. Bir de bunun yanında tabii bunu yaparken bunu sosyal platformlarda, sosyal çevremizde, çünkü balık dediğimizde çok böyle duygularını veya herhangi bir kaos yaşıyorsa, hayatında bazı zorluklar varsa bunları çok dışa vurmayan, kendi içinde çözmeye çalışan bir tema, bir yapı vardır. Şimdi burada biz ne yapmalıyız? Bunu paylaşmalıyız. Duygularımızı her anlamda. Bunları aslında paylaşarak belki biraz daha şifalanma kaynaklarımızı çoğaltabiliriz. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözümüzden yola çıkarsak. Maddi manevi hem kendimizi iyileştirme hem de şu an yaşadığımız sosyal zorluk içinde birbirimiz adına da yapabileceğimiz çok önemli iyilikler olabilir. Bu maddi olmayabilir. Küçücük bir söz, bir cümle, bir tebessüm, buna benzer bir yani manevi olarak da çok önemli destekler verebiliriz birbirimize. Yani illa benim işte maddi olarak bir katkım olarak yok olamaz diye düşünmeyin. Birçoğumuzun olmayabilir. Çok normal. Bu dolayısıyla da sosyal yardımlaşma dediğimizde illa maddi bir kavram gerekmiyor. İşte balık yeni ayı da burada devreye giriyor aslında tam da yerinde zamanında tam ihtiyacımızın olduğu anda bir yeni ay geldi ve duygusal anlamda hepimizi iyileştirecek, şifalandıracak bir gelişme kaydedebiliriz. Sevgili dostlarım, şimdi yeni ay haritasından birazcık daha bahsedeceğim ben sizlere. Yeni ay bu arada tam olarak 11. evde doğdu. Tabii ki ülke astrolojisi için önemli. Ülkemizin 9. evinde doğuyor. Önemli günlere doğru, daha da önemli günlere doğru gidiyor Türkiye haritası. Özellikle Mart ayı içerisindeki baktığımız tarihlere göre mesela 7 Mart, 21 Mart, yine 20 Nisan, 6 Nisan, 20 Nisan, 5 Mayıs, 19 Mayıs gibi çok önemli süreçler var önümüzde. Şimdi bu yeni aya şöyle baktığımızda sanki bir alt zemin, bir altyapı oluşturma durumları, biraz daha ekonomik boyutu işin, meclis ve buradaki faaliyet gösteren insanlar, işte biraz daha hani yönetimi de ilgilendiren, ülke ve komşu ülkelerle ilgili olan gelişmeler. Bu arada eğitim, yüksek öğrenim, üniversitelerle ilgili yine konu ve fikirleri bu arada ortaya koyacaktır arkadaşlar. Evet, balık teması yine su elementi, sularla ilgili konular, sulardan gelebilecek bir takım enfeksiyona bağlı sağlık sorunları olasılığı olabilir. İlla olacak demiyorum arkadaşlar ama böyle durumların olma ihtimali çok yüksek. Yine denizlerimizle ilgili konular. Balık biliyorsunuz suyla ilgili olduğu için ve tabii tam
yeni ay esnasında da 12. ev çok vurgulu. Çok fazla gezegen birikimi var o alanda. Jüpiter orada ve hemen mesela bugün bu sabah doğdu bu yeni ay 10.05'te. Hemen öğleden sonra Venüs artık Koç'a geçiyor ama şimdi biz de yeni ay esnasındaki durumuna baktığımızda hani suyla ilgili gelebilecek bir takım zorlayıcı durumları işaret edebiliyor. Yani sonuç olarak şimdi Uranüs var. Yani Uranüs ve bir boğa yükselmiş. Uranüs birinci evde gözüküyor. Felaket dediğimizde tabii ki illaki deprem felaketi olarak düşünmeyelim. Bu Uranüs'ün getirdiği ya da getireceği konular genellikle çok şaşırtıcı, benzersiz, bilinmeyen şeklinde gerçekleşebiliyor. Böyle de bir süreçten geçtiğimize göre bizim hem kendimizin genel sağlığımıza, aynı zamanda bulunduğumuz koşullara, yaşadığımız yere, oturduğumuz eve, bulunduğumuz bölgeye göre hani alınması gereken mümkün mertebe tedbirler aslında olması gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi sağlıkla ilgili bir takım durumlar olabilir. Aynı zamanda 12. evde çok yoğunluk olduğu için yine balık biraz da bilinmeyenlerle ilgili, yani bilinmeyen şeyler de olabilir. Yani mesela bilinmeyen bir şey olur, bilinmez. Bir şey olur, görünmez. Bir şey kaybolur. Ortadan yok olur. Hani kayıp diyelim. Buna benzer temalar da burada ön planda olabilir sevgili dostlarım. Evet, onun yanı sıra zaten yine Mars burada tam olarak para, ekonomi, finansla ilgili göstergeler alanına yerleşmiş yeni ay haritamızda. Dolayısıyla da yine parasal mevzular ki yöneticisi Merkür şu anda. Merkür bu arada hala Kova burcunda ilerliyor arkadaşlar. Biz ne duygusallık, ne işte farklı şeyler ne yaşarsak yaşayalım. Bizim düşüncelerimiz yani fikirlerimiz artık şu an hala Kova gibi. Yani daha mantıklı. Biraz daha sosyal, daha geniş, daha sabit bir şeye odaklı görünüyoruz. Yani aklımız, fikrimiz aslında ne yaşarsak yaşayalım hepimizin ortak yaşadığı işte acı, kaygı, kayıp, hepimiz kalbimizde zaten bunu belki de sonsuza kadar yaşayacağız. Yani toplumsal konuları içeren konular hala Merküryen tarafı çalışıyor. Şimdi burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Dün Instagram'da da paylaştım. Şu anda gökyüzünde birçok gezegen son derecelerde ki özellikle bunların başında tabii ki Plüto geliyor 29 derecede. Satürn ikinci sırada, o da tam şu anda 28 derecede ve Venüs diğer sırada da 29 derecede. Venüs gerçi bugün hemen Koç burcuna geçecek ve önümüzdeki bir ay boyunca da ilişkileri farklı yönlere evirecek. Ama Plüto ve özellikle Satürn'ün son derecelerde olması demek ikisi de çok önemli yapıları inşa eden bir gezegen. Yani zaten Plüto yıkımla ilgili, yeniden doğuşla ilgili ve 29 derecede zaten bize böyle bir yıkım verdi ve yeniden yapılanma. Yani bir daha her zaman deriz ya hani Plüto yıkar ve bir daha asla yerine yenisini getirmez, yerine yenisini inşa eder. Yani bir benzeri olmaz. Böyle durumlar şimdi. Burada tabii Satürn'de olduğu için yine benzer kaygılar burada endişeleri büyütüyor açıkçası. Ve 5 Mayıs'a doğru da giderken tabii Mart'ı atlamayalım. Çok önemli de yine bir Mart'ımız var ama hani tutulma 5 Mayıs'ta olduğu için böyle söylüyorum. Özellikle böyle benzer durumları tabii ki yaşama olasılığımız var. Zaten bu tutulmalar sürecek yıl sonuna kadar. Aralık ayında da yine Ekim, Aralık aylarında da yine benzer tutulmalarımız gerçekleşecek. Dolayısıyla da benzer felaketler diyelim olma olasılığı var açıkçası. Bu dediğim gibi illa deprem olmaz da işte farklı şekillerde olabilir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Çünkü bizim Türkiye haritası etki alıyor. Özellikle mesela biraz daha yeraltı kaynaklarıyla sanki ilgili konular olabilir mi acaba diyorum. Yani işte bilinmeyen yerler bunlar nedir? 12. evi genelde madenleri de yeraltı kaynaklarını da çok işaret ediyor. Yine buralarda biraz dikkat çekici gibi duruyor diyebilirim. Şimdi dostlar, evet ben bu yayına başladım. Aslına bakarsanız yeni ayı anlatmak için. Ve yeni ay böyle özetle sizlere böyle bahsedebilirim. Ve normal bizim günlük biliyorsunuz her gün burç yorumlarımız vardı. Ve buna ben devam edeceğim Allah kısmet ederse bu hafta itibariyle.
diyorum ve şimdi bu yayından sonra da bu balık burcundaki yeni ay bize burçlar bazında yani neler getirebilecek, hemen onu bu videodan sonra da sizlere yayınlayacağım sevgili dostlar. Bugün belki birkaç tane yayın peş peşe buradan sizinle paylaşabilirim. Dediğim gibi günlük yayınlarımıza da artık devam edeceğiz. Allah nasip ederse eğer diyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.